Bugün sanayiden böyle 2000'lik saçlardan aldım. Normalde böyle tek parçaydı. Lazer kesim sonrası fire olarak ayırmışlar. 2 milimlik saç. Ben kendinden rica ettim. Dedim ki bunları giyotin denilen bıçaklarla işte benim için 10 santimlik keser misin? Sağ olsunlar kestiler. Yaklaşık 10 tanesine 30 lira para verdim ben. Önce kılavuz deliği. Şuradan 2 tane delik. Sonra yamultarak bunun etrafını saracak şekilde yapacağım. Daha önce kullandığım profillerin genelde hurdacıdan alınmış ikinci el profiller olduğunu söylemiştim. Göründüğü üzerine üstleri paslı. Tabii ki ben bu halde kullanacağım. Pasları temizlemek istiyorum. Bu fırçayı temin ederek paslardan rahat bir şekilde kurtulabilirsiniz. Şu bölgede biraz uygulama yapmıştım. Belli oluyor zaten. Şimdi şurada da yapacağım. Evet, burada görmüş olduğunuz trabzan tasarımını yaptım. Planladığım aslında aradaki yatay gelen 5-10'lar yerine 20 profiller kullanmaktı. Siyah boyayıp uyum içerisinde olacağını düşünüyordum. Ama 20 profilleri getiremedim. Alamadım. Ben de elinde olan yine paletlerden çıkma, büyük paletlerden, makine paletlerinden çıkma 5-10'ları burada deneme amaçlı koydum. Nasıl durduğuna bakmak için, görüntü olarak nasıl duracak, sağlamlık anlamında nasıl olacak. Açıkçası
Hoşuma gitti. Evet, burada baktığınızda belki kontrast anlamında, renk anlamında bir uyumsuzluk var gibi görünüyor. Haklısınız ama ben şu an ona takılmıyorum. Şu an benim hoşuma gitti. Eldeki bütçeyle, eldeki imkanlarla, elimde olan malzemelerle yapabileceğim en iyisi bu diye düşünüyorum. Tabii ki para olduktan sonra, vakit olduktan sonra çok daha mükemmel tasarımlar olabilir. Maalesef elimi açamıyorum. Az önce ufak bir kaza geçirdim. Açtığım zaman elimi burada hafif bir kanama oluyor. O yüzden kapalı tutuyorum. Çok fazla vaktim de olmadığı için iyileşmesini bekleyemeyeceğim. Günü değerlendirmem gerekiyor. Bunları ben merdiven korkuluğunda Trabzon'da kullanmak istiyorum. Kendi el planyama bir tezgah yaptım. Bu tezgahtan yüzeylerini bir miktar temizleyeceğim. Sonrasında yine kendim daire testlerden yaptığım yatar dediğimiz işte testereyle bunları keseceğim. Belki çok uğraşacağım ama güzel ve daha hesaplı olacak. Yavaş yavaş temizliğine başlayalım. Şimdi arkadaşlar planyayı kullanırken özellikle işte paletlerde kullanırken sökmüş olduğunuz çivilerin deliklerini kontrol etmek gerekiyor. Çivileri birbirine bağlayan, bunlar makineyle attıkları zaman çivileri şerit halinde birbirine bağlayan yanlarında teller oluyor. Bu teller çivileri sökerken şuralarda kalabiliyor. Bir miktar olsa kalabiliyor. Bu kalan teller planyanın bıçağını anında parçalar. Tabii ben daha önce kontrol etmiştim hepsini. Herhangi bir tel var mı yok mu diye. En azından sizi uyarmak için tekrar gösteriyorum. Tertemiz hepsi. Etrafında bir taş ya da herhangi sert bir cisim yok. Planyama zarar vereceğini düşünmüyorum. Evet, bol miktarda talaşla genel temizliğim bitti. Şimdi kesime geçiyorum. Arkadaşlar bu benim yatar daire testerem. Ama dışarıda yağmuru gördükçe yamulmuş, bükülmüş, bayağı bir zarar görmüş. Bunda biraz tadilatıyla uğraştım. Biraz düzenledim, temizledim. Şimdi üstüne bir zımpara yapacağım. Kesimlerimi bununla yapacağım. Alet bu. Böyle. Böyle yanaştırarak kesimlerimi yapacağım. Zaten göreceksiniz. Maalesef makinem 5 santim kalınlığı alamıyor. O yüzden böyle kestim. Bu arayı artık dekopajda
bir şekilde almam lazım. Elin değeceği yeri mümkün olduğu kadar pürüzsüz yapmak yeterli. Evet, kaldırdığı talaştan da görürseniz gayet yüzey pürüzsüz, güzel oldu. Dün temizlediğim paletlerden söktüğüm 5-10'ları planyayla sildim. Bunları 3 eş parçaya bölüyorum. Sonrasında her birinin üzerine yuvarlak karışacağım. Genel olarak trabzan dikmelerinin yuvarlatmasını dekopaj ile bitirdim. Şimdi zımpara ile yüzeylerini daha pürüzsüz hale getireceğim. Zımparalama ve yuvarlatma işlemi bitti. Nereden nereye? Ağaç ölmüyor arkadaşlar. Ağaç her zaman değerli. Gördüğünüz gibi. Biraz temizlik ne kadar güzel. İlk kat uygulamamı deneme amaçlı yaptım. Uygulamam yaklaşık 3-4 dakika önceydi. Şimdi su bazlı verniklerin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Öncelikle solvent içermiyor. Kokusuz. İç ortamda da rahatlıkla kullanılabilir. Ağır bir kokusu yok. Ve çok çabuk kuruyorlar. Yani uygulama daha kolay. Diğer solvent bazlı vernikler hem ağır bir koku içeriyor hem de kuruması uzun sürüyor. Tabii su bazlı bu özelliklerinden dolayı daha pahalı. Şimdi diğerlerini de verniklerini yapacağım. İkinci katta muhtemelen biraz daha koyulaşır. Ama ikinci katı atar mıyım? Henüz karar vermedim. Bir yerinde göreyim. Ona göre karar vereceğim. Evet arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucunda hurda paletlerimizi değerlendirdik. Zımpara işlemlerini yaptım. Vernik işlemlerini yaptım. Aynı şekilde hurda demir malzemelerimizin işlemesini bitirdik. Boyalarını bitirdik. Artık montaja hazır haldeyim. Daha önce tasarladığım gibi yapmaya çalıştım. Şimdi montaja geçeceğim. Bakalım nasıl duracak. Ben de sizler kadar çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar, diğer tarafı yaparken rüzgarın azizliğine uğramışım. Kamera dönmüş. Tabii ben çalışırken onu fark etmedim. Ve kısaca size nasıl yaptığımı göstermek isterim. Daha önce planladığım gibi işte buralara yatağda yarıklarını yardım. Buralara da kulaklarını koymuştum. Şimdi bu yarıklardan buralara geçirerek alt tarafını da takalım. Ahşabı çatlatmamak adına önce havşa başlı
metrik 3 matkap ucuyla önce delik deleceğim. Sonrasında vidamı yapacağım. Böylelikle ahşabı çatlamaya karşı koruyacağım. Ölçümü aldım. Önce gördüğünüz gibi bilyemi deldim. Şimdi ucumu değiştirdim. Vidalamak ister misin Asil? Olur. Bana uyar. Hadi bakalım. İlk önce alttan istiyorum. Gücünü ver. Düz tut. İttir. Kanunla da İttir kanunla. İttir. Bas. Bas. Aferin sana be. Buna boyun yetecek mi? Yeter. Hadi be. İşte bu be. Oğlum Sağlam benim. görünüyor. Evet. Buradan izleyiciye söylemek istediğim bir şey var mı? Evet, söyleyeceğim bir şey var. Ne? Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Yani babamla o kadar çok emek harcıyoruz. Yani lütfen abone olmayı unutmayın. Hadi. Ya siz dün neredeydiniz arkadaş? Dün diğerini yaparken ben çok uğraştım. Bak burada hemen hızlı yapabiliyoruz şimdi. Aferin. Size söylemek istediğim bir şey var. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugün kaç kere söyleyeceksin? Olsun. Merdivenimizin trabzanını bitirdik. Çocukların yardımıyla zaten göreceksiniz. Biz uğraşmayı çok seviyoruz. Bu işten keyif alıyoruz. Çocuklarla gayet güzel birlikte çalışıyoruz. Bana mümkün olduğu kadar yardım ediyor. Her ne kadar videolara yansımamış olsa da çoğunda her zaman bana yardımcı oluyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum.